İnanın bu kolumu bu kadar kaldıramıyordum o dönemde. Uzun boyluların hep problemidir Evet. bilirsiniz. Şu kadar yapabiliyor muydum? Bu Evet, bir reklam bazen değil bu arada. İnanın o günden beri böyle bir sorun yaşamıyorum. Evet. Diz ağrısı dediniz. Diz ağrısı çok fazla muzdaribi olan bir konu. Bizim psikolojik faktörler dizi de etkiler. Mesela bir karar verme, bir şeye adım atmada zorluk çekiyor zihinsel olarak karar verip. Onunla ilgili bir girişimde bulmakta zorluk çekiyorsa dize bu yansıyabiliyor. Eklem romatizması bunlardan biri mi? Evet. Modern tıp top çeviriyor. Karaciğer ve safhada sorunlar var. Hiçbir migren hastasında sorun başta değil. Ama biz ilk yaptığımız şey başka bir şey olabilir mi diye beyin MR'ları ve şeyler. Dövmeler. Dövmeler çalışmalara baktığımızda el ayasından daha küçük bir dövmenin bile lenfoma gibi çeşitli kanserlere yatkınlığı %20, %30 arttırdığı bulunmuş. Onunla ilgili makaleler var. %20, %30 çok yüksek değil mi? Oldukça yüksek. Başımın ağrıyan yeri içerideki karışıklıkla ilgili bir işaret mi? Aynen öyle. Biz de bu iletişim hattını kullanarak bozulan organa düzelmesi yönünde sinyaller gönderiyoruz. Orayı uyardığımızda ayaktaki o kan akımı artıyor. Kan akımı artınca da ağrı işi elbette ki daha normale geliyor. Bu dizde de öyle, fıtıklarda da öyle, migrende de öyle. Migrende bizim başarı oranı %100'e yakın neredeyse. Bazen de hastanın etrafındaki kişiler onu hasta edebiliyor. Mesela annesinin panik atak nöbeti geldi. Çocuk nereye masaj yapsın? Tamam, masajı söyleyeyim ama öncesinde hastanın uygulaması gereken bir şey var. Çocuklar ağladıktan sonra ne yapıyorlar? Böyle bir iç çekiyorlar değil mi? Burunu böyle titreterek. Evet. O sistemi o kadar çok sakinleştiriyor ve vagus sinirini o kadar kuvvetli uyarıyor ki o hareket. Onu taklit edebilirler. Onu yaparken de burundan böyle titreterek nefes alıp titreterek burundan yine verecekler. Tedavisi yok gibi görünen ama aslında tedavisi olan kronik hastalıklara müzdarip oluyoruz. Efendim merhabalar. Her konuğum çok kıymetli. Siz çok kıymetlisiniz. Sizi onlarla buluştururken inanın azamiye özen gösteriyoruz. Ama söz konusu sağlıksa bu yaptığımızı 10 kere daha çarpın. Öyle düşünün lütfen. Bugün yine benim ayrıca çok kıymet verdiğim ve güvendiğim bir tıp doktoru konuğum var. Naturopati uygulayıcısı, bütünsel tıbbı benimsemiş doçent doktor Erkan Yula bizimle birlikte ve bir arkadaşımız daha var. Kafa akupunkturunu Türkiye'ye getiren hekim Erkan Yula, hocaların hocası diyebiliriz bu konuda. İşte farklı disiplinlerle makrodaki mikroyu konuşuyoruz ama bugün kafamızdaki makroyu konuşacağız. Siz hoş geldiniz. Erkan Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunu böyle teslim edeyim. Açılışımı beğendiniz mi bilmiyorum ama İnanın sizin söylemlerinize çok güveniyorum. Kliniğinizde de sizi ziyaret ettim. Bir defa hastayla olan diyalog galiba şifanın ya da tedavinin ilk aşaması. Ne dersiniz? Evet. Şimdi hastanın hekime güvenmesi bir kere burada en önemli aşama. Çünkü inanınca zaten işin yarısı bitmiş oluyor. Ben hep onu örnek veririm. Bizim bilinçaltımız, duygularımız inanılmaz bir şekilde background'da çalışır. Basit bir bonibon şekeri bile ağrı kesici etkinlik gösterebilir. Yeter ki hasta bunu inanmış olsun. Şimdi klinik naturopati deyince biz böyle sadece eski kadim bilgileri kullanmıyoruz. Yani modern tıpla bu kadim bilgileri sentezliyoruz ve bunu yaparken de beden, zihin ve ruhsal düzeyde sentezleyip tedavi ediyoruz. Çünkü az önce de vurguladığımız gibi çoğu kronik hastalığın arkasında hep zihinsel ve ruhsal süreçlerimizdeki travmalar var. Bugün bir kilo almada da öyle. Çoğumuz duygusal açlığımızdan yiyoruz. Yani sindiremediğimiz bazı duygular bizi hasta ediyor. Bu basit bir irtihabı, huzursuz bağırsaktan tutun, ülseratif kolit gibi ya da diğer romatizmal hastalıklar gibi bunların hepsi 3 boyutlu ancak yaklaşınca tedavi ediyoruz. İlaçlar anti tıbbıdır. Yani bir şeyi zıttıyla tedavi edin. Orada bir ağrı var, anti-inflamatuar. Alerji var, antihistaminik. İşte kolesterol var, anti-lipid düşürücüler ve benzeri şeyler. Hep anti ama bunlar sonucu ne yazık ki bastırıyor. Asıl bizim sebebe gitmemiz lazım. Sebeplerin sebebine, kök sebebine inmemiz lazım. Bu bazen dediğim gibi beden olmayabiliyor. Bazen duygusal faktörler oluyor. Bazen de hastanın etrafındaki kişiler onu hasta edebiliyor. Kötü bir toksik bir ilişki olabilir, bir iş yerindeki mobbing olabilir, çocukluk travmaları olabilir, yanlış düşünceler olabilir.
Bunları tabii günlük rutin pratikte tedavi etmemiz zor. Çünkü çok ayrıntılı bir şekilde muayene etmek, sorgulamak gerekiyor. Yani burada ter kokusundan dilin rengine, çocukluk travmaları, affedemediği olaylar, her şeyi sorgulamak ve ona göre bir çetelesini çıkarmak gerekiyor. Ter kokusu dediniz. Bazı insan benim terim hiç kokmaz der. Bazısının da daha rahatsız edici kokusu vardır. Biz bunu sadece hijyene bağlayabilir miyiz? Sadece hijyen değil. Tabii ki şöyle, Mobilicus diye bir bakteri var. Özellikle koltuk altlarında onlar çoğaldığında biraz daha ağır bir koku yaparlar. Yani bizim bağırsak floramız gibi cildimizde de bir flora var. O kokumuzun da bize spesifik olmasını sağlıyor. Ama tabii ki yediğimiz şeyler, kullandığımız ilaçlar, hormonal düzeyimiz, hormonal periyottaki durumumuz, bunlar hepsi bizim ter kokumuza etki eden şeyler. Su az içmek o bile direkt etkiler terle ilgili olayları. Sahadaki karşılığını soracağım. Size şu dönemde niçin geliyorlar diyeceğim ama benim gözlemimi paylaşacağım ve bunu önerinizi çok merak ediyorum. Bir, yaşama dair iştahsızlık. Bu videoyu çok erken saatlerde çekiyoruz ve gelirken insanların yüz ifadelerine böyle yakın markaj bakarak geldim, inceleyerek geldim. Bir, İşte bugün de mi yaşıyoruz, bugün de mi gün başlıyor? İştahsızlık, bir motivasyon bozukluğu. İşte bu beyefendi burada göstereceğiniz dokunuşlarla bu motivasyon bozukluğuna şifa arayabilir miyiz? Şimdi kafa derisi çok özel bir organ. Vücudumuzun her yeri gibi. Ama farkı şu, scalp dediğimiz bu kafa tasını örten kalın deri, vücuttaki bütün hastalıklara yansıtma kapasitesine sahip. Yani bugün bir boyun ağrısı, bir topuk dikeni bile kafada bazı noktalarda hassasiyet oluşturuyor. Bunun mekanizmasını biz uzun yıllar anlayamadık. Yani hayali böyle meridyenler üzerinden gitmeye çalıştık ama son 15 yıl içerisinde yapılan çalışmalar gösterdi ki miyofasyal hatlarımız var bizim. Eski akupunktur hatlarıyla birebir örtüşüyor. Yani miyofasya şudur. Kasların bir kılıfı var etrafında, böyle bir ince bir zar. Bu birçok yerde var. Yani buna biz fasya diyoruz. Bağ dokunun yapı taşı. Örtmediği ve ulaşmadığı ve birbirine bağlamadığı hiçbir organ yok. Beyin zarından tutun ayaktaki tendonlara kadar. Aynı fasya. Aynı fasya. Battaniye gibi üzerine örtülmüş. Evet, biz önceden kılıf zannederdik bunu sadece. Ama bugün biliyoruz ki bunun ayrı bir sinirsel iletişimi var. Bilgileri topluyor ve ona cevap veriyor. Yani buna da kutana visceral refleks diyoruz. Yani dışarıdan içeriye dokunmamızı sağlayabiliyor bu refleks noktaları miyofasyal üzerinden. Aynı zamanda içerideki rahatsızlıklar da bizim cildimize hassasiyet olarak yansıyabiliyor. Yani başımın ağrıyan yeri içerideki karışıklıkla ilgili bir işaret mi? Aynen öyle. Biz de bu şeyi kullanarak, iletişim hattını kullanarak bozulan organa düzelmesi yönünde sinyaller gönderiyoruz. Bunu en basit yaptığımız bir akupunktur iğnesiyle iğnelemek ya da az sonra birkaç tane izleyicilerimize günlük hayatlarını rahatlatacak bazı noktalar öğreteceğim. Tırnak ucuyla basınçla uygulayarak da gene aynı uyarıyı verebiliyoruz. Bu tamamen fizyolojik bir süreç, okus pokus değil. Bunlar zamanla fonksiyonel manyetik rezonans dediğimiz, yani beynin hangi noktasına kan akımını artırıyor, hangi fonksiyonu etkiliyor, onlarla ilgili çalışmalara da söz konusu olmuş. Yani her bir noktaya bir ilaç gibi. Kimi işte serotonin noktası dediğimiz bir nokta var, serotonini artırıyor. Kimi boyundaki kasları gevşetiyor, böylece boyun ağrılarına iyi geliyor. Kimi kortizol hormonunu düşürüyor. Kimi işte ayak altında olan kan akımını artırıyor. Bir yere kan akımının artması demek, oraya oksijen, vitamin, mineralin daha çok gitmesi, oranın yenilenmesi demek. Bu dokunuşu yaparak hedefinizde kan akışını sağlamak ve oksijen gitmesi mi hedefleniyor? Nedir? Ya tabii ki kan mikro dolaşım, yani kapiller dolaşımı uyarıyor. Bu refleks noktaların uyarılması. Ve bazı hastalarımız bunu hissediyor. Mesela kafayı iğnelediğimizde, hocam işte sırtımda bir sıcaklık hissediyorum ya da dizimde bir sıcaklık hissediyorum diye. Oradaki mikro dolaşımın arttığının bir göstergesi ve tedavinin de etkin olacağının bir göstergesi. Çin akupunkturundan farklı bir yöntem bu. Son yıllarda bulundu. 1970'li yıllardan sonra bir Japon tekniği. Biz onu biraz daha modifiye ettik.
daha hızlı etkinlik gösteriyor. Bazen tek seansta bile dramatik çözümlere yol açabiliyor. Ve oldukça pratik. Yani hasta otururken bile tedavi alabiliyoruz. Muayene tekniği oldukça basit. Yani karından ya da boyundan muayene ederek hangi organda, hangi meridyende sorun var onu anlayıp onu tedavi edebiliyoruz. Yani siz buraya iğneler saplayarak ayak baş parmağındaki ağrıyı giderebildiğinizi söylüyorsunuz, Evet, bu öyle mi? tamamen sinirsel refleks yoluyla miyofasyal hat. Orayı uyardığımızda ayaktaki o kan akımı artıyor. Kan akımı artınca da ağrı işi elbette ki daha normale geliyor. Bu dizde de öyle, fıtıklarda da öyle, migrende de öyle. Migren de bizim başarı oranı %100'e yakın neredeyse. Fibromiyalji dediğimiz kas romatizması, yani çoğu bayanın müzdarip olduğu tamamen böyle. Yani hastalarımıza 3 boyutlu yaklaşıp tedavide de toksik kimyasallara mümkün mertebe ilaçlardan bazıları o şeyde mümkün mertebe acil durumlar dışında vermeyip akupunktur, nefes terapileri, ozon, su, stres yönetimi, yani inanılmaz etkilidir stres yönetimi. Stres yok edemeyiz ama onu yönetebiliriz. Ve işte bitkiler mucizevi, doğanın bize sunduğu mucizevi yaratıklar. Bunlarla çözümü yok gibi görünen kronik hastalıkların tedavisinin olduğunu görüyoruz. Ben hiç inanmıyordum. Daha önce bir yayında da bunu söyledim. Erkan Bey ile ilk tanıştığımızda kafa akupunkturunu konuşmak üzere anlattı. İnanın hiç inanmıyordum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bana da uygulamak istedi. Yok doktor bey, biz röportajı yapalım ve izninizi isteyeyim dedim. Zorla işlem yapıldı ve inanın bu kolumu bu kadar kaldıramıyordum o dönemde. Uzun boyluların hep problemidir, Evet. bilirsiniz. Şu kadar yapabiliyor muydum? Bir yandan da diyorum ki doktor beyi kırmayayım. Hani bir an önce işlem neyse yapılsın, ben evime gideyim. 3 seans mı uyguladınız? Ya birkaç seans. Bu bir reklam değil bu arada. Çok önemli ve bundan muzdarip olanların hayatının nasıl zorlaştığını bildiğim için öyle kabul ettim bu paylaşımımı. 3 seans uyguladınız. İlkindeki sonucu gördüm ve 2 kere daha gittim. 2 ve 3'üncüde daha inanarak gelmiştim ama birincide nocebo etkisi olmasına rağmen inanın o günden beri böyle bir sorun yaşamıyorum. Evet. Diz ağrısı dediniz. Diz ağrısı çok fazla muzdaribi olan bir konu. Belli bir yaş üstünün sıkıntısı diye biliyorduk ama bakıyorsun 30 yaşında biri, genç diyebileceğimiz bir hanım ya da bir erkek kıvranarak yürüyor. Ne var? Dizim ağrıyor. Orada da kafa akupunkturu ne kadar etkili? Tabii ki böyle çok aşırı grade 4 dediğimiz tamamen kıkırdakların gittiği, oradaki eklem sıvısının yoklarına kadar azaldığı durumlar haricinde bütüncül yaklaşımla oldukça etkili. Yani oradaki ağrı sinyallerini bloke ediyor ve kıkırdağın tekrardan yapılanması için sinyaller gönderiyor. Bunu hastanın işte diz egzersizleri, beslenme, asidoz çok etkilidir. Bunlarla daha hızlı toparlanıyor. Ama dizin şöyle, şimdi aslında ağrıların çoğunda bu durum öyle. Bizim psikolojik faktörler dizi de etkiler. Mesela bir karar verme, bir şeye adım atmada zorluk çekiyor zihinsel olarak karar verip. Onunla ilgili bir girişimde bulmakta zorluk çekiyorsa dize bu yansıyabiliyor. Aynı şekilde mesela bir destekten yoksun kalma durumunda ya da işte eşini kaybetmiş, babasını kaybetmiş, güvendiği bir şey ya da bir ortak bir şey yapılması gerekiyor ama orada yeterince destek göremiyor. O tür durumlarda omuzla ilgili sorunlar gelebiliyor. Mesela skolyoz hemen hemen her hastada vardır. Skolyoz omurganın S şeklinde deformitesi. Aslında omurganın hastalığı değil, kasların koordinasyonunun yanlış çalışması sonucu uzun vadede oluşan bir hastalık. Onda da kişi hayatın yükünü kaldıramayacağı bir yükün altında, bir iş yükünün altında ya da bir psikolojik travmanın altında uzun süre devam ettiğinde bunlarda skolyozun daha fazla geliştiğini görüyoruz. Süreç nasıl işliyor? Fizyoloji zihinle senkronize olmaya mı karar veriyor? Senin kafanın içinde böyle bir duygu var. Yani o kadar yükün ağır ki ben de sana göre konum alıp değil mi? Evet, değil onu mi? bir ifade ediyor aslında. Ya o yükü kaldıramadığını
O destekten mesela kolun kanadın kırıldı deriz değil mi? Mesela günlük hayatta da bir travma yaşadığımızda o omuza yansıyor. Dizde de. Yani vücudun bir çeşit ifade şekli. 1930'lu yıllarda kronik hastalıklar %9 ve altındaydı. Çok azdı. Yani kronik hastalık deyince diyabet, hipertansiyon, romatizmal hastalıklar, migren, otoimmün reaksiyonlar, alerji, kalp damar hastalıkları bunlar çok çok azdı. Bugün polikliniklerin %90'ından fazlası kronik hastalık. Ve baktığımızda bunların hemen hemen hepsi önlenebilir kronik hastalık. Peki neler yapmıyoruz da biz hasta oluyoruz? Başta yaşam şeklimiz, beslenmemiz, su, egzersizle stres. Bu 4 şeyi sıklıkla yanlış yapıyoruz. Yani gıdalar öyle şeyler ki bizim genlerimizin hangisinin aktif olacağını bile belirliyor yediğimiz gıdalar. Ona da nutrigenomik diyoruz. Nutri gıda, genomik genler. Yani bir gıdayı sürekli ve yanlış bir şekilde tüketirsek, yanlış zamanda tüketirsek bu farklı genleri aktive edecek. Bu da bütün hastalıkların zemininde yangı vardır, enflamasyon vardır. Onu tetikleyecek ve kişinin genetik yatkınlığı ancak bu zaman devreye giriyor. Yani, o düğmeye basınca, evet. O da gıdalarla oluyor. Evet, gıdalar, hareketsizlik, işte çeşitli toksinler, bugün suyun içerisinde bile inanılmaz derecede yüksek miktarda ağır metal var. Biz çoğu hastamızda biz ölçeriz, ağır metaller çok yüksek. Kurşun, alüminyum, civa, mesela civa amalgam dolgularda ana maddesidir. Çok sağlam bir dolgudur. Geçmişte çok sık kullanıldı. Hala ne yazık ki kullanılıyor. Ama birçok ülkede civa dolguları yasaklandı. Çünkü her beden civayı detoks edemiyor yeterince. Ve biz bugün aşıların içerisinde de civa katıyoruz. Neden katıyoruz aşının içerisine civayı? O antijeni daha iyi bağışıklık sistemine uyarsın diye civayı katıyoruz. İşte bu tür kişilerde de civa zamanla bedende biriktiğinde, dokularda biriktiğinde, bunlar kan testiyle, rutin testlerle tespit edilemeyen durumlar. Ne oluyor? Bağışıklık sistemi eğer oralarda bir tetikleyici bir faktörle birleştiğinde bu sefer romatizmal hastalıkları görüyoruz. MS görüyoruz ya da ankilozan spondiliti görüyoruz. Bunları bu şekilde harmanladığımızda o zaman tedavisi yok gibi görünen ama aslında tedavisi olan kronik hastalıklara müzdarip oluyoruz. Eklem romatizması bunlardan biri mi? Evet. Eklem Çünkü romatizması. modern tıp top çeviriyor. Hiç alınmayın, top çeviriyor. İlaçlarla, o ilaçlar uzun süreli kullanıma mahkum olduğu için hasta başka hastalıklara kapı aralıyor. Kalbi zora sokuyor. Yanlış mı biliyorum? Evet, evet. Eklem romatizmasından muzdarip bir hastaya kafa akupunkturu öneriyor musunuz? Evet, eklem ağrılarında öneriyoruz. Şimdi bu kafada bir mikro bir alem var. Yani bedeni bir makro alem olarak kabul edersek, bunun bir yansıması kafa derimizde hem sağda hem solda ayakta duran 2 tane insan figürü şeklinde var. Buralarda mı? Evet. Şu kısım baş boyunları simgeliyor. Bura üst ekstremite yani kol, omuz. Şu kısımda iç organları ve burada da bir ayakla ilgili noktalar var. Sanki ayakta duran bir insan figürü. Bunlar tamamen sinirsel network'un aktivitesiyle oluşan şeyler. Kulak arkasında gene önemli bir nokta var. Mesela dizle ilgili konuştuğumuz için söyleyeyim. Buradaki mastoid kemik dediğimiz o kemiğin hemen alt ucundaki kısımlar dizle ilgili ağrılarda inanılmaz etkili. Şu bölge. Evet, şu kemiği. Yani buralara iğneyle uyardığımızda hekim arkadaşlar yapabilir ama biz tırnağımızla bastırdığımızda kuvvetli bir uyarı şeklinde dizimizdeki ağrının hemen hızlıca geçtiğini görürüz. Bir daha gösterin. Hemen kulak arkasındaki bu yuvarlak uçla biten bir kemik var. Ona biz mastoid kemik diyoruz. Burayı tırnağımıza bastırarak en hassas noktayı böyle buluyoruz, arıyoruz. Evet. Ve ağrıyan noktaya tırnakla iyice uyarı veriyoruz bastırarak. Sağ dizse sağ kulak, sol dizse sol. Evet. Ona dikkat edelim mi? Hangi taraf ağrıyorsa o tarafta
aramamız lazım. Buradaki Ne kadar süre uyarı, doktor? O çok önemli. bu orada yani en az 3-4 dakika masaj yapabiliriz. Günde 1-2 defa bunu tekrar edebiliriz. Omuzla ilgili de mesela şu nokta. Bu saç üçgeni var. Buruna doğru uzanan böyle bir yaklaşık 45 derece bir çizgi düşünün. Saç üçgeninin olduğu kısımda şuralarda bastırarak aradıklarında omuzu rahatlatan bir nokta var. Buraya bastırıp omuzu mesela kaldıramayan kişiler hemen denesinler. Buraya bastırdıklarında tırnak uçlarıyla hassas bir noktayı bulacaklar. Ve kuvvetli bu verecek ve hemen omuzlarını artık daha rahat kaldırdıklarını Omuz görürler. tutulmasında da bu iş görür mü? Diz örneğinde kulağa örnek gösterdiniz. Mesela küpeler sizin akupunktur noktalarınızı etkiliyor mu? Ağır küpeler. Evet. Şimdi piercinglerden daha çok nefret ederiz. Kulaktaki o metaller. Kulakta da bir mikrosistem. Aynı ters dönmüş bir bebek gibi. Evet. Baş burada, iç organlar burada, omurga orada. Mesela o küpe yeri göze denk gelir. Küpeyi taktığımız yer. Evet. Mesela eski Osmanlı padişahlarının resimlerini hatırlayın. Küpe vardır. Küpe var. Ama onu neden takıyorlar? Görme keskinliği, savaşta görme keskinliğini artırmak için oraya takarlarmış. Bunu atalarımız kullanmışlar bu tür şeyleri. Ama biz şimdi sağ farklı, sol farklı, farklı yerleri deliyoruz. Bu kişinin elektromanyetik dengesini de bozuyor. Sağ ile sol arasındaki elektromanyetik dengeyi de bozuyor. Öyle bizim çok hastalarımız var. Kronik baş ağrısı var. Piercingini çıkarıyoruz. Baş ağrısı kayboluyor. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. O yüzden bunların nasıl olduğunu da anlamıyorduk. Ama ne zaman ki miyofasal hatlar keşfedildi ve mekanizma açıklandı. Yeni bir bilgi bu değil mi? Bu yeni bilgi. Yani akupunktur kanallarının ne olduğunu daha iyi anlamış olduk. Metalleri mümkün mertebe kalıcı olarak vücudumuzda takmamamız gerekiyor. Yani göbekteki o piercinglerde oradan geçen bizim ren meridyeni var. Onu etkiler. O bile kişinin duygu durumunu bozabiliyor. Dövmeler? Dövmeler şimdi renk yüzeyel bir şey gibi ama var mı etkisi? Dövmeler böyle renk pigmenti renk vermesi için içerisinde kurşun var. Ve yapılan çalışmalara baktığımızda el ayasından daha küçük bir dövmenin bile lenfoma gibi çeşitli kanserlere yatkınlığı %20, %30 arttırdığı bulunmuş. Onunla ilgili makaleler var. %20, %30 çok yüksek değil mi? Oldukça yüksek. Yani 1-2 demiyorsunuz, %20, evet, %30. %20 daha fazla. Yani büyüklükten de bağımsız olur. Hani öyle yaygın bir şekilde dövme yapmasından da bağımsız bir şekilde küçük bir alanı yapmak bile çeşitli kanser türlerini %20 oranında hatta bazı yanlarda bu daha da yüksek artırdığı bulunmuş. O yüzden insan doğaldan ve doğadan uzaklaştıkça hep hasta oluyor. Ve bizim enerjetik meridyenlerimizi de bozuyor. Çünkü orada kalıcı bir renk ve travmatik bir işlem o iğnenin girip çıkması cilt altındaki bu iletişimi de bozuyor. Gece uyandı, mide ağrısından kıvranıyor. Ne yapsın? Nereye dokunsun hafifletmek için? Tabii mide ağrısından kıvrandığında şu şakaklarda 2 tane hassas nokta var. Orayı araştırabilirler. Eğer orası hassassa 2 taraflı kuvvetli bir basınç yapabilirler. Hemen saçın şöyle kıvrım yaptığı yerden 1 santim kadar saçlı deriye doğru uzadığında burada bir hassas nokta varsa orayı tırnak ucuyla uyarabilirler 2 taraflı. Bu mideye olan kan akımını artırıp mide kaslarını gevşetecektir. Elbette ki durumun altında farklı ciddi şeyler de olur. Bazen kalp krizleri mide ağrısını bile taklit edebiliyor. Onları da akılda tutmak lazım. Burada aslında 2 insan oturuyor dediniz. Evet, burada ayakta duran 2 insan var. İç organlarda şakaklara geliyor. Peki sürekli yan yatan, sabaha kadar yan yatan burada o noktaları uyarmış oluyor mu? Yani aslında duyarsızlaştırmış oluyor oranın. Çünkü kan akımı oraya yeterince gitmeyecek. Blokajlara yol açabilir. Yani günlük dengesini bozabilir. Sabah kendine gelmesini zorlaştırabilir. Oralar geçici baskı ağrıları azaltır. Ama sürekli.
Sürekli olursa bu sefer tam tersi. Nasıl yatmak Dengeyi lazım? bozar. Sağlıklı uyku nasıl olur gece? Şimdi sağlıklı uyku için bir kere uzun süre sırt üstü ya da uzun süre yüzüstü yatmayı biz önermiyoruz. Ama sağ taraf üzerine yatarsak o bizim iç organların, karaciğerin ve midenin daha iyi çalışmasını sağlar. Hazreti Peygamber'in de bununla ilgili bir uyarısı olduğunu hatırlıyorum. Hadis. Hadis değil Sünnet, mi? evet. Sol tarafa yatmayın derler. Kalbin üzerine daha çok baskı yapar. Ve bir de kişi az su içiyorsa, işte kanın akışkanlığı azsa, pıhtılaşma ile ilgili sorunlar yaşıyorsa sabah saatlerine doğru o kalp krizlerine daha çok yatkın olabiliyor. Uykuda da hareket etmek önemli. Gün içerisinde belli bir miktar su tüketimi önemli. Uyku aslında çok derin bir mevzu. Uykuyu beynin bir detoks saatidir. Beyin orada da çalışır. Orada da inanılmaz kalori yapar. Atıl değil yani. Uyku halinde beyin atıl değil. Atıl değil. Ve kurgular bazen insanlar çoğu orada hatırlamadığı rüyalar da görürler. O beynin bir çeşit zihinsel detoks uygulamasıdır. Çözümler üretir. Mesela diş sıkmaları daha çok geceleyindir. Diş sıkması neyi gösterir? Kişinin kronik bir stres göstergesi var ve dişlerini keskinleştirmek istiyor. Yani bir şey var, savaşacak. Hazırlanıyor. Yani bunun kişiliğiyle ilgili de bilgi veriyor. Stres yönetiminin iyi olmadığını ve sempatik aktivasyonun olduğu, yani her an savaş modunda olduğunun bir göstergesi. Onu parasempatik moda sokmamız gerekiyor ki denge başlasın ve bütün dokular tekrardan yenilensin. Onu da gene akupunkturla sağlayabiliyoruz. Mesela vagus bizim parasempatiyi uyaran en önemli sinirimiz. Vagus'u uyaran noktalar var. Şuradan evet, değil mi? Kafa tepesinden 1 santim kadar önde, 1 santim sağlı solu şöyle 2 nokta. Buralara uyarı yapıldığında kişi rahatlar, sakinleşir. Sindirimi daha iyi olur, kan dolaşımı kendine gelir ve stresli mücadelesi daha rahat olur. Sınav stresinde bunu yapabilirler. Sınav öncesi rahatlamak için bu noktalara masaj yapabilirler. 90'lı yıllarda akupunktur kelimesini biz daha çok hanımların kilo verme amaçlı kullandığını hatırlıyoruz değil mi? En azından bizim ülkemize bu bilgiyle girdi. Şimdi biz kafa akupunkturunu konuşuyoruz ama kafa akupunkturu daha yoktu o zamanlar. Evet, o zaman yoktu. Kulaktan uygulanan şeyler vardı. Kilo veremiyorum, ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum diyenlere de kafa bölgesinden bir çözüm sunuyor musunuz? Tabii ki orada mesela hormonları sorunluysa dopamini ve işte prolaktini ve birçok stres hormonunu oradan dengeleyebiliyoruz. Yani stresle ilgili bazı uyarılar. Bugün gördüğümüz bizim aslında yeme dürtüsünün çoğunun altında fizyolojik bir neden yok. Çoğunda psikolojik bir neden var. Duygusal açıdan. Ve mesela bayanlarla ilgili benim şöyle bir tespitim var. Duygusal yemeği baş edemeyen ve obez olan bayan hastaların çoğunda meridyenlerden baktığımızda kalp ve perikard meridyenleri bloke. Onları tedaviye aldığımızda başka noktalara hiç dokunmadan o duygusal açlık gerilediği için o dürtü de azalıyor. Ama tabii kilo almanın altında birçok sebep var. Bazen çeşitli mineral eksiklikleri de bunu yapar. Bir demir eksikliği de yeme dürtüsünü uyarabilir. Krom eksikliği insülin direncine yol açabilir. O da insülin direnci olduğunda biz şekeri hücre içine sokamayız. Sokamazsak harcayamayız. O şeker de depo ediliyor ya da gidiyor dokulara yapışıyor. Bu da enflamasyonu artırıyor. Bazen bağırsak florası çok kötüdür. O kadar kötü bir bakteri vardır ki metabolizmayı inhibe eder, emilimi engeller, enerji vereceğine biz kalorinin önemli bir kısmını bağırsaklarda kullanırız. Tam tersi bozar. Yani kilo deyince hani sadece bir faktör değil, birçok şeyi düşünmemiz gerekiyor. Elbette ki gece geç yemek, çünkü saat 8'den sonra 100 kalori vücutta 200 kalori gibi davranır yersek. Egzersiz, su gibi teknikler onlar olmazsa olmaz.
Yani böyle 3 boyutlu yaklaştığımızda kilo gibi sorunları da yok edebiliyoruz. Siz ozon da uyguluyorsunuz. Evet. Ondan da çok faydalanıyorsunuz. O da böyle şaibesi olan bir alan. Meraklısının vazgeçemediği, belli aralıklarla mutlaka aldığı ama bir kısmında mesafeli yaklaştığı bir alan. Hatta şunu bile duydum, ben ozon olduktan sonra işte şu hastalığım tetiklendi diyeni bile duydum. Buna nasıl bir açıklık getirirsiniz? Şimdi ozon eğer doğru dozda, doğru yolla, doğru periyotlarla uygulandığında aslında oldukça güvenli. Ama tabii sonuçta o da bir oksidan bir molekül. Yani ozon nedir? O oksijen O2 molekülü, o da O3 molekülü. Oksitler yani bir dokuya geldiğinde oranın antioksidan kapasitesini etkiler. Vücut buna antioksidan kapasitesini artırarak cevap verir. Eğer yanlış dozda ve yanlış yolla uygulanıyorsa çok daha ender görülmekle birlikte o tür reaksiyonlar olabiliyor. Mesela favizmde ozonu kullanmamak gerekiyor. Çünkü onlar oksijen molekülleriyle hemen kırmızı kan hücreleri daha rahat parçalanabiliyor. Favizm nedir? Baklagilleri de hassasiyet oluşuyor. Kırmızı kan hücreleri hemoliz dediğimiz parçalanmaya daha meyilli oluyor. Yani baklagillere hassasiyeti olan kişilerin ozonu dikkat etmesi gerekiyor. Yani bu tür gruplar var. Bunları hekimin iyi sorgulaması gerekiyor. Ondan sonra oldukça güvenilir bir yöntem. Yani ozon sadece damardan verilen bir yöntem değil. En güvenilir aslında bağırsaktan verilen yöntemdir. Makattan uygulanan bir yöntem. Ve oraya oksijen veriyoruz aslında. Ve emildiğinde oksijenin ilk uğradığı yer bağırsak yüzeyinde o kötü bakterileri de öldürüyor. Emiliyor ve nereye geliyor? Karaciğere. Karaciğer hiç hayatında görmediği kadar bir oksijenle karşılaşmış oluyor. Oranın metabolizmasını uyarıyor. Karaciğer yağlanmasında çok etkili ve çok da güvenli bir teknik. Bugün modern tıpta yine biz karaciğer yağlanmasını pek önemsemiyoruz. Ama işte grade 1 bir yağlanma var deyip geçiştiriyoruz ama bugün migren hastalarının çoğunun nedeni karaciğer ve safra. Yani hiçbir farkında değiller. Hem karaciğer ve safrada sorunları var. Hiçbir migren hastasında sorun başta değil. Ama biz ilk yaptığımız şey başka bir şey olabilir mi diye beyin MR'ları ve şeyler. Ve sorgulamıyoruz. Yani ne yiyip ne içiyor onları sorgulamıyoruz. Yani başta eğer tümörsel bir uyaran yoksa sorun karaciğerde midir? Yani klinik olarak migren tanısı koyulduysa, o tür kitlesel bir lezyonu yoksa %90'ından fazlasının nedeni karaciğer ve safra ile ilgili patolojiler. Mesela geleneksel Çin tıbbında safra kesesi meridyeni, o hattı kafaların yanlarında seyreder. Migrende de buralar zaten zonklar. Yani 5000 yıl öncesinden o. Gene burunun hemen yanında kalın bağırsak meridyeni biter. Bugün biliyoruz ki burundaki poliplerde, burundaki etler yani kronik sinüzitte bağırsaklarla ilişkili. O yüzden KBB'ci arkadaşlar kronik sinüziti efektif bir şekilde tedavi edemiyorlar. Çünkü olayı lokal bir sorun zannediyorlar. Halbuki sorun orada değil. Orada değil. Sorun başka bir mukozada. Burada bir futbol sahası bir mukoza var. Bağırsak yüzeyini kastediyor. Yani orayı açtığımızda bir futbol sahası bir yüzey oluyor. Yetişkin bir insanda. Şimdi orada bir yangı varsa, mukozada bir yangı var. Bütün mukozalar etkilenir. Bütün mukozalardaki o silyal aktiviteler, mukusun içeriği hepsi değişir. Akışkanlık değişir. Enflamasyon. İltihap gibi bir şey mi? Öyle mi anlayalım? İltihap, evet. Yangı mikropsuz iltihap. Mikroplu iltihap da var. Onları antibiyotiklerle tedavi ediyoruz ama işte romatizm bir mikropsuz iltihaptır. Ve bütün kronik hastalıkların altında yangı vardır. Bunun içerisinde şizofren de var, kanser de var. Yani yangı olmadan bu hastalıklar oluşmuyor. O yüzden yangıyı yok ettiğimizde, enflamasyonu engellediğimizde daha sağlıklı ve uzun bir ömür olmuş oluyor. Burası bağırsak dediniz. Bağırsak problemi yaşayanlar, hele kabızlar, buraya masaj yaparak kabızlığı çözebilirler mi? Yani kabızlık için ayaktaki bazı noktalar var. Onlar daha etkili. Bu noktalar burun mukozasını açar.
Şuradaki iki noktaya masajlar, yağlarla, aromaterapik o yağlarla, masajlarla orayı daha hızlı açabilirler. Lokal Ayakta etki neresi olarak. orayı söyleyin kabızlık için gösterin. Ayakta hemen dizin altında iki kemiğin arasında bir nokta var. Reset noktası diye de geçer. Evet, evet. O noktada ama derin olarak oranın iğnelenmesi gerekiyor. Hani ona da parmakla da masaj yapılabilir ama çok etkinlik olmaz. Ya da iki ayak parmağın arasındaki şu nokta. Baş parmakla yanındakinin arası. arasındaki nokta. Oraya kuvvetli bir bası hareketlendirir. Bağırsaklar çok duygusal organlar. Yani sindiremediğimiz olaylarda orası hemen huzursuzlanır. Ya ishal olur, tepki gösterir ya da kabız olur. İşte içine daha çok atıyorsa kabızlık daha ön planda olur. O yüzden biz deriz huzursuz bağırsak yoktur. Huzursuz insan vardır diye. Onu tetikleyen faktörleri tedavi etmemiz gerekiyor. Ancak o zaman yani elbette ki yediğimiz gıdalar etkiler bağırsağı en önemli faktör ama kaslar gibi bağırsaklar da oldukça duygusal organlar. Duygusal yönetimi öğrenmemiz gerekiyor. Ailesinde panik atak hastası olan yakınları, büyükleri olanlara nasıl bir öneride bulunursunuz? Nasıl gösterirsiniz? Mesela annesinin panik atak nöbeti geldi. Çocuk nereye masaj yapsın? Tamam, masajı söyleyeyim ama öncesinde hastanın uygulaması gereken bir şey var. Çok pratik bir nefes egzersizi var. Onu da gene bizim normal fizyolojiden esinlendiğimiz bir şekilde. Çocuklar ağladıktan sonra ne yapıyorlar? Böyle bir iç çekiyorlar değil mi? Burunu böyle titreterek. Evet. O sistemi o kadar çok sakinleştiriyor ve vagus sinirini o kadar kuvvetli uyarıyor ki o hareket. Onu taklit edebilirler. Onu yaparken de burundan böyle titreterek nefes alıp titreterek burundan yine verecekler. Derin titret. Yapabilir mi nöbet gelmişken? Aklına gelirse yapabilir. Yani birisi telkin verirse onu yapabilir. Ağızdan değil burundan mı yapacak? Burundan titreterek alıp burundan çocuklar verecek. böyle yapar doğru. O vagusu uyarır. O beyinden çıkan ve iç organları uyaran en uzun sinir, kafa siniri. Onu uyarır. Bu oksijen seviyesini artırır. Parasempatik moda sokar, kasları gevşetir. Yani doğadaki o refleksler boşuna değil. Ya da çocuklar korktuğunda atalarımız ne yapardı? Şöyle uyarırlar değil mi? Mesela burası anksiyolitik noktadır. Anksiyeteyi azaltır, kaygıyı azaltır. Şura. Uykuyu da getirir. Buralara kuvvetli basınç yapabilir panik atak sırasında. Yine ondan 1 santim kadar yukarıda, orta hatta, hani Hindistanlar buralar hep bir kırmızı nokta yapıştırıyorlar. Ya da farklı renkteki şeyler yapışıyor. Orası da antidepresan etkili bir noktadır. Antidepresan. Evet, şu nokta, orta hatta gene. Burası kasları gevşetir, anksiyeteyi azaltır. Burada yine antidepresan etki. Ve yine panik atakta baştaki o masaj noktaları, o vagus sinirini uyaran iki noktayı masaj yapabilirler. Ama birincisi titreterek nefes almak. Titreterek nefes alması ve olumlama yapması. Yani şunu düşünmesi önemli. Yani hiçbir negatif şey insana sonsuza dek yapışmıyor. Bunu düşünmesi bile ciddi derecede rahatlatır nefesle beraber. Çünkü o sırada insan panikleyip hep olumsuz şeylere kanalize oluyor. Tabii panik atağın oluşumunu engellemek gerekiyor. Yani kişinin doğal olarak yüksek bir serotonin üretme kapasitesine sahip olması lazım. Nerenin? Beynin değil, bağırsağın. Yani %90'dan fazla serotonin bugün bağırsakta üretiliyor. Orada da triptofan denilen bir amino asitten zengin bir beslenme. Triptofan serotonine dönüşüyor bağırsakta. Probiyotik bakterilerin de etkisiyle çok kuvvetli bir antidepresan etki gösterir. İşte safran gibi çeşitli gıdalar, bunların preparatları da çıktı, ekstrakları da çıktı. Safran çok kuvvetli bir antidepresan etkisi var. Yani çok kullanılan bir antidepresan var. Onunla yapılmış, kıyaslanmış çalışmalar var. Ve o ilacın yan etkisini göstermiyor. Yine ashwagandha gibi çeşitli bitkiler bizim stres hormonunu dengelememizi sağlıyor. Yani doğada bizim ihtiyacımıza yönelik o kadar çok bitki ve madde yaratılmış ki biz sadece bunları bilmiyoruz. Biz en olmayacakları yemeği tercih ediyoruz. Evet, en olmayacakları yiyoruz. Zaten canlı gıda tüketmiyoruz ve şöyle bir yanılgımız da var.
her yeniyi, her moderni doğru zannediyoruz. Yani mesela yeni bir ürün çıktı. Bu teknolojik üründe de olabilir şeyde. En doğrusu, en etkilisi o zannediyoruz. Ama bugün biliyoruz ki kara tahta tabletten çok daha iyi öğretiyor. Görüyoruz. Evet. Çok Yani, haklısınız. Çok o haklısınız. yüzden her eski yanlış değil, her yeni de doğru değil. Bunları sentezlemek gerekiyor. O zaman insanın fizyolojisine, yaratılışına uygun yaklaşımı bulduğumuzda o zaman düzeliyor. Ama insanda değişmeyen bir istek var doktor bey. Uzun yaşamak. Onun peşinde, var olduğundan, geldiğinden beri ne yapar eder bu çizginin bu tarafında kalırım diye dertlenmiş durumda. Evet. Şimdi longevity kavramı hayatımıza girdi. Uzun yaşayayım ama mümkünse ayna karşısında da en az 20 yaş, 30 yaş genç görüneyim diyor. Evet, medikal müdahaleler bunu yapıyordu ama o da biraz şirazeyi kaçırdı ve bozulan formlarla birlikte doğal arayışta. Daha iyi bir cilt, kırışıklıkları daha azaltmak kafa akupunkturuyla mümkün mü? Şimdi kafa akupunkturu kronik hastalıklarda çok etkili ama farklı bir akupunktur türü var. O da kozmetik akupunktur. Orada yüzdeki sorunlu bölgelere yani 80'den 100'den fazla çok daha ince klasik akupunktur iğnelerinden daha ince iğnelerle uyarı veriliyor. Şimdi bunun çalışma prensibi şöyle. Siz yapıyor musunuz? Biz yapıyoruz ama biz cilde en son dokunuyoruz. Önce bir iç güzelliği sağlıyoruz. Çünkü kolajen sentezi için sağlıklı bir bağırsak lazım. Yani cildin önemli bir oranı kolajen. Kolajen üretimi sorunluysa biz yapay desteklerle bunu geçici olarak sağlarız ama doğru. Longevity dediğimiz kavram aslında dış görüntü değildir. Yani tamamen doğal yollarla iç sağlıktır. Çünkü iç sağlık ve huzur olmadan biz longevity'nin tadını da alamayız zaten. Kozmetik akupunkturda bu batırdığımız iğneler içeride bir travma etkisi gösteriyor. Ama bu mikro bir travma. Vücut büyük bir travma geçirdiğini zannediyor ve kolajen üretimini artırıyor. Oraya plateletler çok geliyor ve büyüme hormonları lokal olarak uyarılıyor. Ve böylece cilt andaki kolajen yoğunluğu artıyor. Ama bunu dediğim gibi önce bağırsakları düzeltiyoruz. Vitamin, mineralleri yeterli oluyor. Çünkü cilt hayati bir organ değil. O yüzden vücutta bir mineral eksikliği varsa eksik olan minerali saça göndermez, cilde göndermez. Beyne, karaciğere, kalbe gönderir. Öncelik sırası var. Evet. O yüzden önce bunları düzeltiyoruz ki kalıcı olsun ve daha uzun vade diğer kronik hastalıklarda koruyucu olsun. Yani longevity bir kere beslenmeden olmaz. Egzersizden, sudan, alkali bir yaşam tarzından, Akdeniz diyeti çoğu hastaya mesela öneriyoruz. Kişiye özgü aralıklı oruç diyetleri öneriyoruz. Bazı detoks programlarına sokuyoruz. Karaciğer detoksu, maya detoksu gibi. Yani longevity genel bir kavram ama burada kişiye özgü yaklaşmak gerekiyor. Ama bugün ne görüyoruz? Hemen damardan kokteyller görüyoruz. Pahalı. Glutatyon gibi işte çeşitli amino asitlerin olduğu vitamin, mineral ve amino asit kokteylleri. Bunlar sadece eksiği yerine koyar. Ama o eksiklik ileride gene olacak. Geçen gün bir meslektaşınız glutatyon için şunu söyledi. Glutatyon, çok affedersiniz, ilk küçük abdestinizi bırakana kadardır tuvalete dedi. Yani tuvalete gittiğiniz an o aldığınız glutatyonu bırakırsınız dedi. Katılıyor musunuz? Şimdi glutatyonun yarılanma ömrü çok kısa. Yani vücuda hızlıca girmesi gerekiyor ve girince de çok dakikalar içerisinde parçalanmaya başlıyor. Hücre içine glutatyon da giremiyor ama ne veriliyor o sırada? Glutatyon ham maddeleri veriliyor. Sistein gibi ham maddeleri. Ağızdan alınan glutatyonlar o yüzden ciddi bir tuzak benim kanaatimce. Çünkü bağırsaktan emilemeyecek yani ve parçalanacak. Sadece ham maddesini almış oluyoruz. Damardan da çok hızlı verilmesi gerekiyor. Yani ve çoğu durumda glutatyon gereksiz. Yani kükürt içeren zengin gıdalarla karaciğerden glutatyon üretme kapasitesini rahatlıkla artırabiliriz. Ve basit bir sisteini damardan vererek de glutatyonla hemen hemen eşdeğer bir etkide glutatyon üretimine artırabiliriz. O yüzden hani çok ozon mu glutatyon mu?
Ozon tabii ki. Yani çünkü ozon glutatyon üretimini de tetikler. Hmm. Ozon, Doğal glutatyon. evet, doğal. Çünkü vücudun antioksidan sistemini uyarır ve uzun dönem ozon alanlarının cildi biraz daha açılır. O glutatyon üretiminin artışına bağlı. Şimdi ozon doza göre farklı etki gösterir. Küçük bir dozda verirseniz bağışıklık sistemini uyarır. Aynı yerden. Yüksek dozda verdiğinizde bu sefer bağışıklık sistemini bastırır. Mesela bunu kimle yaparız? Romatizmanın aktif döneminde bastırmak isteriz. Ama bağışıklığı uyarmak istediğimizde düşük doz vermek isteriz. Kanser hastalarını da ozon yapıyor musunuz? Şimdi kanser hastalarında da ozon destekleniyor ama aktif bu kemoterapi dönemlerinde ve diğer tedaviler aldığı dönemlerde değil, diğer periyotlarda. Onların immün sistemlerinin kuvvetli olması önemli. Kansere dediğim gibi gene 3 boyutlu yaklaşmak lazım. Yapılan çalışmalar bazı kanser türlerinin bazı duygusal faktörlerle daha sık olduğunu göstermiş. Örneğin mesela en çok gördüğümüz kanser bayanlarda meme göğüs kanseri. Şimdi göğüs nasıl bir organ? Bir annelik organı, değil mi göğüs? Bir şefkat organı, bir gösteriş organı, bir cinsellik organı aynı zamanda. Şimdi buralardan aldığımız travmalarda da buranın mikrodolaşımı bozuluyor. Yani aslında kanser hücreleri erişkin bir kişide çok her gün üretilir. Ama immün sistem, bağışıklık sistem aktif olduğu için gelip onları bulur ve yok eder. Ne zaman ki bu travma uzun süre devam eder ve immün sistem onu yok edemez, o zaman o odaklar oluşur, artar. Bu mekanizmalarda yeni Alman tıbbında çok güzel açıklanmış. Birçok textbook var bununla ilgili. Psikonöroimmünolojik mekanizmalar. Yani bizim zihinsel süreçler beyindeki bazı noktaları etkiliyor. O da bizim immün sistemi etkiliyor. İbn Sina da bunu çok eskiden söylemiş. İşte hangi duygunun hangi organa hastalandığını söylemiş. O söylüyor mu? Korku böbrekleri yorar. Aşırı kaygı, endişe böbrek üstünü. Keder akciğer. Eski Türk filmlerine hep örnek veririz. Orada değil mi? Sevdiğine ulaşamıyor üzüntüsünden verem oluyor. Aşırı öfke, işte karaciğeri çok yorar, bağırsakları çok yorar. Bunlar hep psikonöroimmünolojik yolaklarla. Artık onların nasıl bizi etkilediğini biliyoruz. Ve duvarın arkasında asıl gerçeği görmeden yüzeye yapılan tedavi şifa getirmez. Evet, onlar sadece bir arabanın kaportasına geçici bir dokunma. Ama motoruyla ona sağlıklı bir yağ, sağlıklı bir benzin katarak ancak onun uzun süre sorun vermeden çalışmasını sağlayabiliriz. Onu yapmadıktan sonra da hiç olmadık yerde yolda bırakabilir. Evet, ne yazık ki. Allah muhafaza. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Doçent ederiz. Doktor Erkan Yulay'la kafa akupunkturunu konuştuk. Çünkü en doğru isim de hocaların hocası, Türkiye'ye getiren ve bu konuda meslektaşlarını, hekimlerini eğiten doktor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Efendim ederim. yorumlarınızı bekliyoruz. Bu konuştuklarımızla ilgili sıkıntısı olanlara da şifa diliyoruz yürekten.